So, thank you very much for being here. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. And we're going to discuss, my name is Francois and I'm the president of ERA Europe. Benim adım Francois ve ERA Avrupa'nın başkanıyım. And we're going to discuss the interest and the possibilities of being part of a franchise system. Franchise sisteminin bir parçası olmanın fırsatlarını konuşacağız bugün burada. So first, we're going to talk about what exactly is franchising. Öncelikle franchise nedir bundan bahsedeceğiz. And then we'll discuss the importance and the power of branding. Ardından markanın gücünden bahsedeceğiz. We'll then discuss whether or not you are right for a franchise. Ve aynı zamanda siz bir franchise olmak için doğru bir kişi misiniz, değil misiniz? Bunu konuşacağız. Then we'll discuss making sure you choose the right field for your franchise. Ve ardından eğer bir franchise alacaksanız bunun hangi alanda olması gerektiğini konuşacağız. And then how to go about selecting the right franchise for you. Ve ardından sizin için doğru olanı nasıl seçeceğinizden. So first, a little bit about ERA. ERA was started in 1972. Öncelikle biraz ERA'dan bahsedelim. ERA 1972 senesinde kuruldu. And ERA is currently present all over Europe and the world. Ve aynı zamanda şu anda Avrupa'nın birçok bölgesinde ve dünyada var. Present in 39 countries with over 2,000 offices. 39 ülkede 2000'den fazla ofisiyle And 39,000 salespeople around the world. Ve dünyada 39.000 tane gayrimenkul danışmanıyla. So ERA has a lot of background and knowledge and experience on what it takes to be successful. Başarılı olmanın ne demek olduğunu ve nasıl başarılı olacağını bildiğimiz çok iyi bir tecrübemiz var bizim. So let's talk about specifically what franchising is. Şimdi öncelikle franchise nedir bir ondan bahsedelim. So franchising, first of all, is a business strategy. Franchise dediğimiz şey aslında bir iş stratejisi. Second of all, being a franchisee means that you're a part of a network, but you are still independent. Ve ikincisi ise bir network'ün, bir ağın parçasısınız ama aynı zamanda bağımsız bir işletmesiniz. And as an independent business person, you can benefit from a knowledgeable brand identification. Ve bağımsız bir işletme olarak bu işi bilenlerin bilgilerinden faydalanabilir. As well as a successful method for doing business. Ve bu işin daha başarılı nasıl yapılacağını öğrenebilir. So in short, franchising is an alliance between different brands and different companies that work together. Aslında franchise dediğimiz şey şu farklı ofislerin, farklı şirketlerin birbiriyle uyumlu olarak birbirlerinden faydalanarak çalışması demektir. And we have an expression we use and we say that you are in business for yourself but not by yourself. Ve biz şunu söylüyoruz franchise sisteminde, bu işin içinde kendiniz için varsınız ama yalnız değilsiniz. And this way you're able to maintain your independence but at the same time being able to take advantage of being part of a group. İşte bu sayede kendi işinizin patronu olmayı sürdürürsünüz ama bir network'ün ve size sunulan fırsatları da değerlendirebilirsiniz. So one of the most important concepts in franchising is understanding synergy. Franchise'larla ilgili aslında anlaşılması gereken en önemli konsept sinerjidir. And the concept is that the sum of the parts is actually greater than the whole. Ve sinerji dediğimiz şey aslında küçük parçaların bir araya gelerek büyüğü oluşturması. So you have an independent business company which joins with a franchise and the result is greater than each of those offices put together. Şimdi sizin bir işletmeniz varsa bunu bir franchise sistemin içine taşıdığınız zaman sizin kendi yalnız küçük olan işletmeniz çok daha büyük bir hale gelir. So ERA real estate goal is we have a definition of what we call luck. Ve ERA'nın hedeflerinden bir tanesi dediğimiz şey aslında şans diye geçen bir şeydir. And the definition of luck is when preparation or being prepared meets an opportunity. Ve bizim şans dediğimiz şey aslında hazırlık yapmanız ve ardından yaptığınız hazırlıkla gelen fırsatı doğru bir şekilde karşılamanızdır.
If you are well prepared, opportunities come all the time. But if you are well prepared, then you can take advantage Eğer of it. siz hazırlıklıysanız çok fazla fırsat çıkar karşınıza. Siz iyi hazırlandıysanız o fırsatlardan büyük avantajlar elde edebilirsiniz. So we often hear people who say, "Oh, he's so lucky," or "She's so lucky." İnsanlardan şunu söylediklerini çok duyuyoruz. Ama o çok şanslı, o hanım çok şanslı, o bey çok şanslı. We don't believe in luck. We believe in being prepared to take advantage of opportunity. Ve biz arada bunun şans olduğuna inanmayız. Biz hazırlığını yap ve ardından fırsatları değerlendir. Fırsatlar sana gelecektir deriz. And we know that today, here in Turkey, there is tremendous opportunity to take advantage of Ve şu anda bunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de harika fırsatlar var. if you are willing to be prepared to take advantage of that opportunity. Ve eğer siz hazırlanırsanız hazırlık süreci sonrasında bu fırsatları dönüştürebilirsiniz. So let's talk about the power of branding. Biraz markanın gücünden bahsedelim. And so what the power of branding means is that you are able to recognize a known brand or a company, and therefore they become more attractive to you. Markanın gücü dediğimiz şey aslında o markaların kim olduğunu, ne olduğunu bilerek orada yapılan işlerin daha güvenilir ve daha çekici olmasıdır. So here's a little test for you. Burada sizin için minik bir testimiz var. And the little test is the following. On this graphic that I have put up here, Burada görmüş olduğunuz grafik there is a star with 5 points on it. ve 5 noktalı bir yıldız var bu grafikte. All right? So my question is, do you see the star? Benim sorum size bu yıldızı görüyor musunuz? So take a look at the graphic and see Bakın if you see grafiğe. a 5-point star. 5 noktalı, 5 köşeli yıldız görebiliyor musunuz? Does anybody see it? Gören var mı? Nobody sees it? Kimse görmüyor değil mi? No? Okay. So I'm going to show you the star Şimdi size yıldızı göstereceğim. and then watch what happens. Ardından The bakın. star is there, İşte yıldız burada. right? So now if I do this, do you see the star now? Şimdi böyle yaptığımda yıldız artık yok, görebiliyor musunuz? Right? Değil mi? Now, why do you see it after I showed it to you? Because it's the repetition in your mind that makes it possible to recognize it. Ve ardından şimdi ben yıldızı geri çektikten sonra bir sonraki slayda döndüğümde siz burada yıldızı hala görebiliyorsunuz. Neden? İşte sizin aklınızın oyunu bu. Bir kere gördükten sonra aklınız onu bir köşesinde tutuyor. And the power of branding is the same. İşte markanın gücü dediğimiz şey bu. You know what this is. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. You don't even have to see the name. You know İsmi exactly what görmenize it is. bile gerek yok. And as a matter of fact, you can probably even think of the slogan just by looking at it. Ve bu logoya bakar bakmaz o şirketin, o markanın sloganı bile aklınızdan şu anda geçiyor, yankılanıyor. And of course, the slogan is "Just do it." Ve tabii ki hepimiz biliyoruz ki yapabilirsin sloganına. You know what this is. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz bu logonun. You can almost smell the coffee just looking at it. Ve bu logoyu görür görmez kahveyi resmen koklayıp kahve kokusunu hissedebiliyorsunuz. You know what this is. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Just by looking at it, you put on 2 kilos. Ve bakarak 2 kilo alıyorsunuz resmen. And of course, by looking at this, you know as well that you just spent €1,000 for a telephone. Ve ardından bu resme bakarak da aklınıza telefon için harcamış olduğunuz 1000 euro geliyor. So that's the power of branding, which is why franchising is so important, İşte markanın gücü bu. Dolayısıyla franchise sistemi çok önemli. because it means that your company can now be associated with an internationally known brand, which will make you more successful. İşte bir franchise sisteminin içerisinde olduğunuzda kendi işletmeniz, kendi işiniz çok daha büyük olan uluslararası bir markanın parçası haline gelecek. So the next thing we're going to talk about is, are you right for franchising? Ve şimdi konuşacağımız şey ise siz franchise için doğru insan mısınız? Not everyone is a good fit to become a franchisee, Herkes bir franchise olmak için doğru insan değildir.
being a franchisee requires certain qualities and certain traits. Bir franchise olabilmeniz için bir takım özellikleri ve kalifikasyonlara sahip olmanız So gerekir. first of all, it takes somebody who's open-minded, Öncelikle kesinlikle açık fikirli olmalısınız. because a franchise concept means that there's certain things that are inherent with the concept that you have to do. Ve çünkü franchise sistemi dediğimiz şey oradan gelen fikirleri, önerileri açık bir şekilde adapte edebilmenizdir. And if you're not willing to be open-minded to try it, well then it's not going to work. Ve eğer siz denemeye meraklı, deneyilecek bir insan değilseniz yenilikleri zaten bir fayda elde edemezsiniz. You have to be willing to work hard, Çok çalışmaya gönüllü olmalısınız. because it takes a lot of time, a lot of work, but it's extremely rewarding, but it does require work. Çok çalışmalısınız, çok emek sarf etmelisiniz ama bunun karşısında çok büyük ödüller alırsınız. If you assume that by joining a franchise means that you can work less, that's wrong. Eğer siz bir franchise sistemine girmenin daha az çalışmak olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. But what it does mean is that if you join a franchise, then you have a system which will increase the likelihood of you being successful. Franchise'e katılmak demek aslında franchise sistemiyle beraber çalıştığınızda çok daha başarılı sonuçlara ulaşmak, başarılarınızı katlamak anlamına gelir. The rate of small businesses that start and fail is very high. Yeni açılan işletmelerin, küçük işletmelerin açılıp kapanma oranı inanılmaz yüksektir. But the rate of franchisees that start and fail is very low. Ama franchise sisteminde bu çok daha farklı. Franchise'e girip de başarısız olan sayısı çok daha az. Because franchising increases your rate of success. Çünkü franchise sizin başarı şansınızı çok daha fazla arttırır. Franchise sistemleri. To be your own boss means that you have to be willing to take risks, Kendi işinizin patronu olmak dediğiniz şey risk alabilmek demektir. and it means that you're going to be focused on results and getting results and not on exactly how things are done. Bu da demektir ki aslında siz sadece elde edeceğiniz sonuçlara odaklanacaksınız, metotlara değil. Sometimes people get caught up and confused and think, I want to do it my way. Bazen insanların bu konuda kafası karışır ve derler ki yok ben kendi usulümce yapacağım. Without really having a system that they've created or built or developed over years. Ve eğer bir sistemleri yoksa yıllar süresince yarattıkları ve fayda elde ettikleri başarısız olurlar. And it requires a lot of discipline to be successful. Ve başarılı olmak için disiplinli olmak zorundasınız. And you have to be willing to implement all of the systems of the franchise to be successful. Ve aynı zamanda franchise sistemlerinde size sunulan sistemlerin hepsini uygulamalısınız. So we have a test that we give as a self-evaluation. Aslında bir öz değerlendirme testi yapıyoruz biz franchise'larımız öncesinde. And the questions to ask yourself if you're right for franchising are you ready to do this? Kendinize sormanız gereken sorular şunlar. Bunu yapmak için hazır mısınız? Do I want to do it? Ben bunu yapmak istiyor muyum? Can I do it? Bunu yapabilecek kapasitem var mı? And is my decision supported by the people around me? Ve etrafımdaki insanlar tarafından kararım destekleniyor mu? If the people around me are not supportive, then it's going to be very difficult to succeed. Çünkü etrafınızda sizi destekleyen insanlar yoksa başarılı olmakta çok güçlük çekersiniz. So choosing the right field is also very important. Ve diğer çok önemli olan konu ise doğru alanı seçmek. So there's all kinds of franchises available. There's all kinds of possibilities. Şu anda birçok farklı franchise sistemleri sunuluyor. And we've listed just some of them here that are different companies. Birkaç tanesini burada sunumumuza yazdık farklı şirketlerde olan. However, one topic which is always discussed, Ama her zaman en çok konuşulan sektör, which is very current on the mind of Turkish people throughout the country, ve aynı zamanda Türk insanları içinde her zaman çok gündemli olan is real estate. gayrimenkul. So people talk about real estate all the time. People want to own real estate. İnsanlar devamlı gayrimenkulden bahsediyorlar. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak istiyorlar. And real estate is really one of the cornerstones of most economic countries in the world.
Ve gayrimenkul sektörü, gayrimenkul yatırımları çok büyük kazançlar elde edilebilecek sektörlerden ve yatırımlardan bir tanesi dünyanın birçok noktasında. And as time goes on and things become more and more complex in the market with laws and regulations, as well as the possibility and the need for marketing, then a real estate professional is even more important. Ve özellikle regülasyonlar değişiyor, kanunlar değişiyor, kurallar değişiyor ve bunlar olduğu sürece profesyonel gayrimenkul danışmanlarına ihtiyaç günden güne daha fazla artacak. Çünkü alım satım işlemleri çok daha kompleks hale gelmeye başlıyor. So one of the things is that I have to have in choosing the right field or the right area, it has to be something that interests me. Ve özellikle sektör seçerken dikkat etmeniz gereken konu sizinle ilginizin olduğu bir sektör olması. So do I like real estate? Do I have a passion for real estate? Sormanız gereken sorulardan bir tanesi gayrimenkul sektörünü seviyor muyum? Bu sektöre ilgim var mı? So do I believe that real estate is an interesting field? Ve gayrimenkul sektörünün ilginç bir sektör olduğunu düşünüyor muyum? And it's also important to realize that it can give me an opportunity in knowing about properties to be able to invest and make investments in real estate as well. Ve aynı zamanda gayrimenkul sektöründen elde edebileceğiniz diğer avantaj ise bölgedeki ya da işte bulunduğunuz yerdeki gayrimenkulleri bilerek o gayrimenkullere daha doğru yatırımlar yapmanız konusunda da size yardımcı olabilecektir. Real estate is a little bit different than other franchises because the product is actually a service that you're providing. Gayrimenkul sektörü aslında diğer sektörlerden daha farklıdır. Zira hem ürünü hem de hizmeti siz sağlıyorsunuz. Ultimately, you are the product that you're selling. Sizin sattığınız servisiniz sizin ürününüz. So you're the one that is selling yourself to sellers to give you a listing, a mandate to sell their house. Ve yaptığınız şey bir satıcıya gidip onun evini satmak için ondan bu onayı almak, onun sizinle çalışmasını istemek. And you're also working with buyers to get them to work with you to buy houses. Ve aynı zamanda evlerini almak ve insanların yeni bir ev almak üzere sizinle beraber çalışmasını sağlamak. In determining the market potential, then I have to ask, what is the service or the product in this market and its value? Ve bir franchise işletmesi açmayı düşündüğünüzde o bölgenin, açmayı düşündüğünüz bölgedeki fırsatları değerlendirmelisiniz ve bakmalısınız. Is the particular franchise company able to provide you with the market knowledge? Ve şuna bakmanız gerekiyor mutlaka. Seçtiğiniz franchise şirketi size pazarınız hakkında bilgi verebiliyor mu? And why is this franchise different than other franchises? O franchise şirketinin diğer franchise şirketlerinden farkı ne? The importance of having a market and a franchise in a system, which is what franchising is, Bir franchise sistemine dahil olmanın avantajlarından bir tanesi means that if you look at market conditions, which are going to vary, they're going to go up, they're şuradaki going to go gayrimenkul down. pazarına bakarsanız hep inişler çıkışlar söz konusudur. If you don't have a system, then chances are you're going to follow the market. Eğer sizin bir çalışma sisteminiz yoksa siz o gayrimenkul pazarının güncel durumuyla beraber çalışırsınız. And most likely your results will be actually below what the market is doing. Ve yapacağınız işler de başarınız da muhtemelen o pazarın altında, pazardaki trendin altına düşer. But if you have a system, then you can actually take advantage of market conditions and Eğer bir changes. sistem
Wonderful. So we'll finish with a song. Şarkıyla başlamıştık, şarkıyla bitirelim. So let's see if the screen comes back up. But anyway, let's talk about choosing the right franchise for your project. Doğru franchise seçmekten bahsedelim biraz. And choosing the right franchise for your project means that it has to be large enough in scope so that it will work in different markets under different conditions. Şimdi öncelikle doğru franchise'i seçmekten kastımız o franchise'ın son derece büyük olması ve her bölgede uygulanabilir olması. And you want a company that has a proven track record. Ve aynı zamanda başarıları kanıtlanmış bir franchise sistemi olması. And the ERA system offers training as well as marketing help in order to make sure the company is successful. ERA sistemleri, franchise sistemi size eğitim verir ve aynı zamanda sadece pazarlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, uygulamaları yaptığınızdan emin olur. The ERA system also provides market knowledge because we have a very wide knowledge of the real estate industry throughout the world. Ve aynı zamanda ERA franchise sistemi size gayrimenkul pazarına dair bilgi verir. Zira büyük bir network olmanızdan kaynaklı ciddi bir gayrimenkul pazarı tecrübemiz var. And we also provide business consulting in order to make sure that the daily work is done to help make the individual office successful. Ve aynı zamanda ofislerimizin ve franchise'lerimizin başarılı olması için onlara yönetim desteği sunarız. And we provide technology because so much of what we do in today's world is related to technology, that the technology is done throughout. Ve onlara son derece teknolojik altyapılar sunuyoruz. Zira son dönemlerde teknolojiyi inanılmaz yoğun bir şekilde kullandığımız günlerdeyiz. Before making a decision on which franchise company to join, Hangi sektörde bir franchise satın alacağınıza karar vermeden önce very important, take a look at their level of success in the field. şuna çok dikkatli bir şekilde bakın. O seçeceğiniz franchise şirketinin o sektördeki başarıları. ERA has over 40 years of experience in the real estate franchising business with present in over 35 ERA'nın countries. 40 yılın üzerinde bir franchise tecrübesi var ve 40 tane ülkede ayak izleri var. Do they have success with individual franchises and not just with company-owned offices? Ve şuna da bakmanız gerekiyor. Kendilerinin açtıkları ofislerle, işletmelerle beraber kişilerin satın almış olduğu franchise'ların başarılarına. Are you able to check and verify the success that they have told you? Ve size anlatmış oldukları başarı hikayelerinin gerçek olup olmadığına bakmalısınız. And can they help you put together a business plan? Ve sizin bir iş planı oluşturmanız konusunda size yardımcı olabiliyorlar mı? That business plan is extremely important because that's what will determine your success. O iş planı o kadar önemli ki çünkü sizin başarınızın dayanak noktası o iş planı olacak. An expression that we like to use, which is very specific to this case, Biz bunun için bir deyim kullanmayı severiz aslında. is that the best way to predict your business future is to create it. Ve şunu söyleriz, işinizin geleceğinin başarısını görmek için başlangıç noktasına bakmalısınız. So we look at in working with real estate brokers and say, what is your plan for the next year, the next 5 years, 10 years, and what goals have you set for yourself? Ve biz franchise adaylarımıza ya da gayrimenkul işin içinde olanlara her zaman şunu soruyoruz. Bir senelik, 3 senelik, 5 senelik planların nedir ve hedeflerin nelerdir? In order to help franchisees be successful, ERA has developed what we call the income chain. Ve franchise'larımıza yardımcı olmak için bizim oluşturduğumuz bir gelir zincirimiz vardır. And the income chain is all of the steps that are necessary in order for a franchisee to be successful. Bir franchise'nin başarılı olması için tüm bu zincirde görmüş olduğunuz adımları başarılı bir şekilde geçmelidir. We know what a broker needs to do to succeed, and we work with them to make sure they do it on a regular, ongoing basis. Bir broker'ın başarılı olmak için ne yapması gerektiğini biliyoruz ve bunun için de onunla bu yolda el ele yürüyoruz.
And the reason we do this is to help a broker, a real estate franchisee, be on target with his goal that he has established. Bunu yapmamızdaki neden onun hedeflerine ulaşması konusunda ona liderlik etmek ve ona destek olmaktır. Our concept is really that in order to succeed, there has to be a team. Bizim konseptimiz şundan ibarettir. Eğer başarılı olmak istiyorsanız franchise'ınızla bir ekip olmalısınız, bir takım olmalısınız. And we say that a team is like the fingers on a hand. Ve biz ekipleri şu şekilde adlandırırız. Bir elin parmakları gibi. And 5 fingers that work together are much stronger than 5 fingers that work independently İşte 5 together. parmak bir araya geldiğinde çok daha güçlü işler başarabilirken parmaklar tek tek çok daha güçsüzdür. And one of the things that's very different in real estate franchising as opposed to most of the other franchises you'll see here Ve özellikle gayrimenkul franchising'de diğer franchise'lardan farklı olan en belirgin özellik şudur. is that in franchising the offices actually work and collaborate because I may have properties and you may have the buyer or vice versa. Franchise ofisleri birbirleriyle bir işbirliği içerisinde çalışırlar. Benle sizin aramış olduğunuz satılık ürün olabilir, sizde de o alıcı olabilir. But if I have, for example, a food franchise, Ama diyelim ki gıda sektöründe bir franchise'dasınız well then I'm not working with other companies or other stores. ve diğer franchise'larla ortak bir çalışma yapamazsınız. They're not sending me clients and I'm not sending them sandwiches. Onlar bana müşterilerini satmazlar, ben de onlara sandviç satmam. But in real estate we work together Ama gayrimenkul sektöründe biz bir arada çalışırız. because you may have a property but I may have a buyer. Sizde mülk olur, bende alıcı olur. So that's why we use the acronym for team, T-E-A-M, Dolayısıyla biz ekip olarak şunu kullanırız. and team means that together each accomplishes more. Ekibin anlamı şu olacaktır. Bir arada daha büyük şeyler başarırız. So the ERA system exists in Europe since 1994. ERA franchise sistemi since when? 1994. 1994 senesinden beri Avrupa'da mevcut. We are present in over 14 countries just in Europe alone, Avrupa bölgesinde 14'ten fazla ülkede varız. with over 1,000 offices throughout Europe, Ve Avrupa'da 1000 üzerinde ofisimiz var. and we're present throughout the world as well, Ve aynı zamanda dünyada da varız. in order to help offices work together to exchange whether buyers or sellers may be coming from other areas as well as locally. Bizim bünyemizdeki herkes dünyada ve Avrupa'da birbirleriyle çalışıp bilgi alışverişinde bulunabileceği, işbirliği yapabileceği gibi kendi lokal bölgelerinizde de bunu yapabiliyorsunuz. So I'll give you my email address. This Size e-mail adresini veriyorum. and what we have done Ve is aynı zamanda şöyle bir broşürümüz var. we've put together a little brochure with the questions, the 5 most important questions and steps in order to make the right decision in buying a franchise. Franchise alma konusunda doğru kararı verebilmeniz adına hazırlamış olduğunuz 5 maddeden oluşan bir broşürümüz var. So I have a few here with us today in Bugün English birkaç tane ben benimle beraber getirdim ancak İngilizce. with the help of our fabulous team here in Turkey. We're having it translated into Turkish. Buradaki harika ekibimizle beraber Türkiye'de bu Türkçe'ye çevrildi. And if you'd like one, you can come to the ERA stand and we'll be happy to give you one in English. Eğer isterseniz bunu almak isterseniz lütfen bizim standımıza gelin İngilizce. And if you give us your email address and your telephone number, once we have them translated in Turkish, then we can send you one. İngilizce versiyonunu verebiliriz, Türkçesini de verebiliriz. Aynı zamanda daha detaylı bilgiler için bize telefon numaramızı ve e-mail adresini verirseniz sizinle paylaşırız. And with our experience, these are 5 of the most important questions to ask yourself to choose the right franchise as well as make your project more successful. Bizim tecrübemiz bize şunu gösterdi. Bir franchise almadan önce kendinize sormanız gereken 5 en önemli soru var. Bunları kendinize mutlaka sormalısınız. And that's it. Teşekkürler. Thank you very much. Teşekkür ederiz. Does anybody have any questions? Herhangi bir If we have sorusu some olan var time. mı?
If you have some questions, maybe that we could answer. If any, Sorularınız varsa cevap verebiliriz. any questions? No. No? Very Sorry. good. Thank you.